Felsefe tarihinin gelmiş geçmiş en büyük filozoflarından biri hiç şüphesiz ki Friedrich Wilhelm Nietzsche'dir. Hiç felsefe okumayan, hatta kitaplarla arası iyi olmayanların bile bazen sosyal medyada onun fotoğraflarıyla birlikte aforizmasını paylaştığını görmüşsünüzdür. Fakat Nietzsche bu basit paylaşımların dışında çok daha derin, çok daha karmaşık ve çok daha değerli bir filozoftur. 55 yıllık kısa ömründe ortaya koyduğu çalışmalarla kendisinden sonra gelecek filozofları etkilemiş ve felsefe tarihine adını altın harflerle yazmayı başarmıştır. Nietzsche 1844'te Saksonya'da bir taşra papazının en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. 6 yaşında müzik eğitimi almaya başladı ve ilk şiir, deneme ve müzik bestelerini 10 yaşında kaleme aldı. 12 yaşında Tanrı ile tanıştı. Hiçbir adalete sığmayan, dünyadaki sayısız çatışma ve derin acı iyi bir Tanrı'ya nasıl mal edilebilirdi düşüncesi daha bu yaşlarda kafasındaydı. Kız kardeşleri ve annesinin sunduğu sıkıcı ev hayatı onu ilk öğreniminden üniversiteye kadar başarılı bir çocuk yapmıştı. Parlak zeka sayesinde basamakları hızla çıkan filozof, Basel Üniversitesi'ndeki klasik filoloji kürsüsüne çağrıldığında henüz 24 yaşındaydı. Genç yaşında hem üniversitede dersler veriyordu hem de felsefeyle ilgileniyordu. Kısa sürede birçok kitap yayınlayan yazar büyük saygınlık kazanmıştı. 1870 yılında hiçbir neden yokken askere gitmeye karar verdi. Gönüllü olarak Prusya Savaşı'nda Sağlık Hizmetleri Birliği'ne olarak katılan filozof, savaşın karanlık yüzüyle tanışınca çok pişman oldu. Dizanteri ve difteri hastalığına cephedeyken yakalanmıştı ve bu hastalıklardan sonra cepheden ayrıldı. Tekrar üniversiteye dönen yazar hem denemelerine hem de kitaplarına ağırlık verdi. 1872-78 yılları arasında toplam 6 eser yayınladı. 79 yılından sonra birçok hastalıkla savaştı. Miyop ve migren geçici körlüğe sebep oluyordu. Bu da sinirlerini etkiliyordu. Bu yüzden üniversiteden istifa ederek ülkeleri gezmeye karar verdi. 1882 yılında ünlü yazar Lou Salam'a aşık oldu. Fakat karşılık göremedi. Aile içindeki Salom tartışmaları, yeniden yükselen hastalıklar ve intihar düşüncesi onu evden uzaklaştırdı. Schopenhauer'a olan felsefi bağlarını koparttı ve baba gibi gördüğü akıl hocası Wagner ile görüşmeyi kesti. Bu onun hem yaşamını hem de yazımını değiştirmişti. Bu dönem yayınladığı Böyle Buyurdu Zerdüşt sadece 40 kopya basılmıştı ve onu da çevresindeki insanlar satın almıştı. Büyük bir buhran dönemi yaşayan filozof sürekli kendi içinde savaş veriyordu. 1887 yılında Dostoyevski'nin kitaplarıyla tanıştı ve bu tarihten sonra hayatı çöküş dönemine girdi. Nietzsche'nin felsefesinin altında yatan en büyük olgu eleştiridir. Kant'ı, Hegel'i ve bir zamanlar felsefesini benimsediği Schopenhauer'ı eleştirdiği kadar Katolik Hristiyanlığı, Avrupa kültürünü ve yürürlükte olan değerleri eleştirmekten çekinmemiştir. Tabi bunu yaparken birçok filozof gibi temeline edebiyatı yerleştirmiştir. Nietzsche'nin felsefesindeki baş kahraman insandır. İnsan bir güçtür. Özgürlüğünü eline alabilecek ve ona sahip olabilecek tek güçtür. Ona göre insan 3 gruba ayrılır. Bunlar bir çobana ihtiyaç duyan ve mevcut düzende dünyaya egemen olan sürü insanı, sürüden ayrılmış, dünyayı kendi gözleriyle görmek isteyen özgür insan ve geçmişini kabul eden, bütün iyi ve kötü yönleriyle yaşamı olumlayan ve yaşamın içindeki anlamsızlığın farkına varan trajik insandır. O, Tanrı'nın yerine insanı merkezine koymuştur ve Tanrı'nın öldüğünü bildirmiştir. Kendinde Tanrı'yı öldüren insan ise güçlü insandır. Hayatın anlamı ile ilgili problemleri eline alan ve kendisinin efendisi olan bu insan herhangi bir değere ihtiyaç duymadan kendisini aşmalıdır. İşte o zaman da adı üst insan olur. Nietzsche üst insanı Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabıyla açıklamaya çalışmıştır. Üst insan geleceğin insanıdır ve ona giden yol çok zordur. Yaşamdaki bütün imkanlara erişmenin, özgür olmanın, hiçbir şeye ve hiç kimseye boyun eğmemenin ve kendini gerçekleştirmenin tek yolu iktidar hırsı, diğer bir adıyla güç istemiyle mümkündür. Mutluluk hazda değil, güçtedir. İnsanı insan yapan şey ise bu güç isteminin altında yatmaktadır. Güç istemi Nietzsche'nin felsefesinde merkeze alınan terimlerden biridir. Doğada bulunan her canlının sadece var olmak değil, aynı zamanda güçlü olma isteğinin anlatıldığı bu fikir üst insana giden yoldaki en önemli özelliktir. Güç istemi belirli bir grup ya da kişileri ilgilendirmez. Filozof güç istemi fikrini sadece Napolyon ya da Hitler gibi siyasi ve askeri güce tapan insanlar için değil, herkes için geliştirmiştir. Nerede canlı gördümse ben orada kudret iradesi gördüm. Uşağın iradesinde bile efendi olma iradesi gördüm. Daha güçlüye kendi iradesi kandırır zayıfı hizmet etmeye. Daha zayıflara efendilik etmek istediğinden bu irade. Tek hazdır bu onun vazgeçmek istemeyeceği.
Nietzsche'nin tasavvur ettiği şekliyle güç istenci ne iyi ne kötüdür. Bu herkeste bulunan temel bir dürtüdür. Ancak kendini birçok farklı şekilde ortaya çıkarır. Filozof ve bilim insanı güç istencini hakikatin izinde bulur. Sanatçılar eserleri için yaratma arzusuyla güçten tatmin olurken iş insanları zengin olmakta bulur. Daha alt tabaka olan köleler, yani efendiye bağlı olan ve sürü diye adlandırdığı toplum, içindeki iktidar hırsını inançlarının liderleri olan papazlar aracılığıyla sağlamaktadır. Onlar her zaman bir efendiye muhtaçtır. Nietzsche'nin güç istenci kendini aşmak dediği şeydir. Gerçek benliğimiz derinlerde değil, sizden yüksektedir ilkesi tarafından yönlendirilerek kendine hakim olmaya ve kendini dönüştürmeye yol açmaktadır. İnsan her zaman daha fazlasına sahip olmayı arzulayan bir canlıdır. Güç ise hepsini içine alan temel dürtüdür. Bir bakıma iyiye de sahip olmaktır, kötüye de. Üst insanlar evrenin gerçek efendileriydiler. Gerek bedensel olarak gerekse akıl bakımından güçlüydüler ve en yüksek çıkarlarına erişebilmek için bencillikten ve insafsızlıktan çekinmezler. Çünkü acımak insanı zayıflatan bir duygudur. Fakat acımasız derken de onun vahşi olduğu anlaşılmasın. Üst insanlar hepsini aşan bir yapıdadır. Gururlu, özgür, yaratıcı ve neşeli insanlardır. Onlar için iki yol vardır. Ya iyinin ve kötünün ötesinde yaşayacaklar ya da iyi ve kötü kavramlarını baştan yaratacaklar. Ahlak, yasa ve tanrı gibi kendilerinden daha güçlü gözüken kavramları yok edecekler. Hatta kendileri için yeni tanrılar ortaya koyacaklardı. Üst insan varoluşun boşluğunu ve anlamsızlığını görebilen, mağaradaki karanlık içinde her şeye rağmen tırmanmayı seçen az sayıdaki bireylerdir. Üst insan kendisi, tutkuları, güçlü yanları ve zayıflıkları üzerine egemenlik kurarak başkalarının ya da kendi tutku ve güçsüzlüklerinin kölesi olmaktan kurtulup efendi haline gelmiş olan insanlardır. Üst insan eğilip bükülmeyecek derecede güçlü ve katı, geleneksel kurum ve değerleri yıkabilecek kadar cesur, bulamadığı düzeni meydana getirebilecek kadar yaratıcı ve kötümserliği olumlamaya dönüştürecek kadar seçkin biri olmak durumundadır. Nietzsche, yeryüzünde var olan bütün dinlerin ve politik görüşlerin insan oğlunun özgür gelişmesini engellediğine ve hepsinin yıkılması gerektiğine inanırdı. Kimilerine göre o insanlık için yeni gerçekler ortaya çıkarmak üzere gönderilen tek önderdi. O gerçek avcısıydı, insanlığın gerçeğe erişmesini istiyordu. Ona göre insanlık toplumsal canlı değil, hatta iyi ve güzeli arayan da değil. İnsanlık güce sahip olmayı isteyen bir yaratıktı. Bu yüzden ondan daha güçlü bir varlığın olması düşünülemezdi. Nietzsche tartışmasız en çok Hristiyanlıktaki temelleriyle birlikte geleneksel Avrupa ahlaki değerlerine yönelik eleştirileriyle ünlüdür. Bu eleştiri çok kapsamlıdır. Sadece dini inancı ya da felsefi ahlak teorisini değil, aynı zamanda sıradan ahlaki bilinci de kapsıyordu. Filozofun ismi ne zaman zikredilse herkesin aklına Tanrı öldü sözü gelmektedir. Fakat Nietzsche bunu ateist inancıyla mı söyledi, yoksa modern dünyanın içerisinde artık Tanrı'ya yer kalmadığı için mi söyledi, bu bugün bile tartışılan meseledir. Nietzsche Tanrı öldü sözünü ilk defa Şembilim kitabında dile getirmişti. Daha sonra ise böyle buyurdu Zerdüşt kitabında. Bu sözü anlayabilmek için önce kitabın o bölümüne bakmak gerekir. Tanrı öldü. Tanrı'dan geriye bir ölü kaldı ve onu biz öldürdük. Kendimizi nasıl avutacağız biz, katillerin katilleri? Neydi bıçaklarımızın altında ölüme kan döken, dünyanın sahip olmuş olduğu bu en kutsal ve en kudretli şey? Bu kanı kim silecek üzerimizden? Kendimizi temizlememiz için hangi su var, hangi kefaret bayramlarını, hangi kutsal oyunları icat etmemiz gerekecek? Fazla büyük değil mi bize bu amelin yüceliği? Sırf ona layık görünmek için bizim de Tanrı olmamız gerekmez mi? Filozofun söylediği Tanrı öldü sözü birçok düşünür tarafından yorumlanmış ve farklı teoriler ortaya çıkmıştır. Avrupa, evrendeki tüm ahlak, değer ve düzenin kaynağı olarak Tanrı'ya artık ihtiyaç duymuyordu. Felsefe ve bilim bunu zaten yapabiliyordu. Nietzsche, Tanrı'nın öldüğünü söylediğinde dünya üzerinde sarsıcı bir etki uyandırmıştı. Fakat ona göre Tanrı ölmüş olsa bile gölgesi uzun yıllar insanların üzerinde kalacaktı. Bu gölgeyi kaldıracak kişi ise üst insandı. Nietzsche gençlik yıllarından itibaren birçok filozof ve düşünürden etkilenmişti. Hiç şüphesiz en önemlisi Arthur Schopenhauer'dir. Fakat hayatının son döneminde tanıştığı bir yazar onu derinden etkilemeyi başarmıştı. O kişi Rus edebiyatının usta ismi Fyodor Dostoyevski'dir. Tesadüf ya da kader, filozof bir kitapçıda Yer Altından Notlar kitabının Fransızca çevirisini görür ve o günle ilgili şunları söyler. Dostoyevski daha önce de Stendhal'da olduğu gibi karşıma çıktı. Tamamen kaza yoluyla.
Bir dükkanda öylesine açılmış bir kitap. Daha önce hiç duymadığım bir isim ve birden insanın kendini kardeşiyle karşılaşmış gibi hissetmesi, kitabı okumaya devam ettikçe o akrabalık hissi, başka nasıl tanımlayabilirim? Hemen kendini belli etti. O an hissettiğim sevinci tarif edemem. Yer Altından Notlar kitabından sonra Budala, Cinler ve Suç ve Ceza kitaplarını okudu. Ne tesadüftür ki Suç ve Ceza kitabının içerisinde yer alan Raskolnikov'un rüyası onun da çöküşünün başlangıcı olmuştur. Çünkü Nietzsche 3 Ocak 1889 yılında Raskolnikov'un rüyasında gördüğü manzaranın bir benzerine şahit olmuştur. Yol ortasında sahibi tarafından defalarca kırbaçlanan atı gören filozof atın yanına gider, boynuna sarılır, onu defalarca öper ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Kendinden geçip yere yuvarlanan filozof bir daha da asla kendine gelemez.